Ve tablonun çok daha kötü hale geldiği Gazze. Çünkü hava saldırılarıyla Gazze'de ateşkesi zaten bozdu İsrail. Şimdi de karadan işgaline kaldığı yerden devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Katz da Gazze'lileri tehdit edip Hamas Trump'ı dinlemez, rehineleri vermezse siz bedel ödersiniz dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Batı Şeria'ya gidip işgalin sinyalini verdi. Gazze'de 2 aylık ateşkesi bozarak katliama devam eden İsrail, kara saldırılarını da yeniden başlattı. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırmak için Netzarim koridorunu oluşturmuştu. Ocak ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından İsrail askerleri bu koridordan çekilmiş, böylece Gazze'liler kuzey bölgelere geri dönebilmişti. Şimdi ise işgal için yeniden düğmeye basıldı. Ateşkesi bozan İsrail ordusu diğer maddeyi de çiğneyip Netzarim koridoruna geri dönüyor. Bu Gazze'lilerin kendi topraklarında özgürce hareket edemeyeceği anlamına geliyor. İsrail ordusu ayrıca Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia bölgesi kıyısında da kara saldırılarına başlandığını duyurdu. Bölgeye yardım girişlerine izin vermeyen ve elektriği tamamen kesen Netanyahu yönetimi tehditlerinin dozunu da artırdı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'lileri açıkça tehdit etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrılarını dinleyin, aksi halde bedel ödersiniz dedi. Gazze sakinleri, bu son uyarı. Hamas teröristlerine yönelik saldırılar ilk adımdı. Bundan sonrası daha zor olacak ve bedelini siz ödeyeceksiniz. Eğer tüm rehineler serbest bırakılmaz ve Hamas Gazze'den çıkarılmazsa, İsrail daha önce hiç görmediğiniz türden bir güç kullanacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Gazze ile yetinmiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskıyı artırıyor. Bölgedeki gizli bir üssü ziyaret eden Netanyahu, daha geniş ve yoğun bir cephenin burada açılabileceğinin farkındayız dedi. Yahudiye ve Samarya'daki gizli üsteyim. Onlar teröristlerle mücadele ediyor. Bu her zaman önemliydi ama şu anda Gazze'de Hamas'a karşı verdiğimiz yoğun savaş sırasında daha da önemli. Burada Yahudiye ve Samarya'da daha geniş ve yoğun bir cephenin açılabileceğinin farkındayız. Ancak ateşkesi bozarak Gazze'de kalan İsrailli rehinelerin hayatını riske eden Netanyahu tepkilerin odağında. İsrail Başbakanı'nın İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet'in başkanı Ronen Bar'ı görevden alma kararı da öfkenin katlanmasına sebep oldu. Kudüs'te göstericilere tomalarla müdahale edildi. Şimdi bir de İsrail'in içeride Katar Gate diye tanımlanan yolsuzluk mevzu var ve onunla ilgili olarak da İsrail'de Netanyahu'ya karşı bir protesto düzenlendi. İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı gösteri düzenlendi. Batı Kudüs'teki Netanyahu'nun konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi Netanyahu hükümetinin istifasını ve erken seçim çağrılarıyla protestolarını gerçekleştirdi. İsrail bayrakları taşıyan göstericiler hükümetin Gazze şeridine yeniden saldırı başlatmasını protesto ederek Netanyahu'yu siyasi gerekçelerle Gazze'ye saldırı başlatıp buradaki İsrail esirlerin hayatını riske atmakla suçluyor. Bir de gösteriler akşam ve gecede devam etti, onu da söyleyelim. İsrail'de binlerce kişi yine hükümetin bu tavrını, protestosunu gerçekleştirdiler. Bunlar da geceden görüntüler.